Ama doğadaki bitkiler çok önemli. Siz de bizim için çok önemlisiniz. Sizi Sağ çok olun, çok seviyoruz. teşekkürler. Gerçekten Doktor Ümit Aktaş geldiği zaman ruhumda güller açıyor, öyle söyleyeyim. Estağfurullah, sağ Onun olun. verdiği bilgiler, sağlığımızı korumak için verdiği tavsiyeler çok önemli. Doktor Ümit Aktaş şimdi hepimiz için yetişkinlerde kuru öksürüğün varsa, bir türlü geçmiyorsa, buyurunuz efendim, malzemeler gelsin. Taze kök zencefil, ıhlamur, yine adaçayı. 3 şifalı bitki. Evet. Peki nasıl kullanacağız bu 3 şifalı Şimdi- bitkiyi? Zencefili kışın çok kullanırım. Zencefilin takviyelerinde kullanırım. Zencefilin köklerini de, tazelerini de kullanırım. Kurularını da kullanırım. Onun için kışın zencefil sürekli elinizin altında bulunsun. Ne mutlu bize, artık zencefil, zerdeçal Türkiye'de de üretiliyor. Üstelik bizim iklimimiz de çok seviyor. Çünkü bizim özellikle Güney Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz yöresinin sıcak iklimi bu tarz bitkiler için son derece etkili. Bir baş parmak boğumu kadar taze zencefil kökünden doğruyorum. Bunu kuru kök zencefille de yapmak mümkün. Ama biz bugün taze zencefili tercih ettik. Bir baş parmak kadar içine doğradım soyduktan sonra. Bir tatlı kaşığı kadar şöyle bir tutam alıp tıbbi adaçayı koyuyorum. Adaçayı ülkemizin en kıymetli bitkilerinden bir tanesi. Bizim topraklarımızda 86 ayrı tür adaçayı yetişiyor. Ve bunların 40 tanesi programın 1. bölümünde de söyledim. Sadece bizim topraklarımızda yetişiyor. Bize endemik. Dünyada başka bir yerde yok. Bu çok önemli bir şey. Adaçayının her türü bizim için çok iyi. Officinalis türü Türkiye'de yetişmez, doğal olarak yetişmez. Officinalis türü bizim doğamızda yok, kültürü yapılıyor. Fakat bizde bulunan, Anadolu'da bulunan adaçayı, yani Salvia triloba, yine Salvia officinalis kadar etkili, güzel bir bitki. Onu kullanabilirsiniz. Ve tabii ki gözümün nuru, çocukluğum ıhlamur toplayarak geçti, bahçedeki ıhlamur ağaçlarından. Ihlamurum var. Bir de bu Yine bir tatlı serilir, kaşığı bir de bu olarak. serilir evde, Tabii özellikle kurutulur. kurutuyorsan evin içi mis gibi ıhlamur kokar. Çiçekler açınca bütün sokak ıhlamur kokar. Ben bu ıhlamurla ilgili öğrendiğim şey beni çok şaşırttı. Ihlamurun yaprakları değilmiş, ıhlamurun çiçeğiymiş çok önemli olan. Yapraklarında çok az etken madde Çok vardır. pahalıymış sadece yapraklarıyla O yüzden aldığın zaten zaman. yani çiçek hafif, malum safranda da söyledik. Ve ıhlamuru topladığınız zaman minik minik çiçekleri var. Asıl ağırlık yapraklarında. Dolayısıyla sadece çiçek ıhlamuru alayım dediğiniz zaman cidden her sene kışa girerken biliyorsunuz ıhlamurun fiyatı haberi yapılır gazetelerde. Maalesef ıhlamur çok pahalı bir bitki. Altın niteliğinde vallahi. Onun için imkanınız varsa, bir bahçeniz, toprağınız varsa lütfen ıhlamur ağacı dikin. Ihlamur ağacı dikerken de bir tane ıhlamur dikmeyeceksiniz. Ben bunu sonradan öğrendim. Ihlamurun tozlaşması ve birbirini döllemesi için 2 tane ıhlamur dikmeniz gerekiyor, birbirini görecek şekilde. İkisini birden dikerseniz o zaman ıhlamur tutuyor. Biz çocukken bunu bir türlü anlayamamıştık. Bizim bahçemizde 2 tane ıhlamur ağacımız vardı yan yana ve Kırıkkale'de herhalde bizden başka ıhlamur ağacı olan ev yoktu. Babam rahmetli herkese ıhlamur fidesi verirdi. Kimse bir türlü tutturamazdı. Çünkü herkes tek dikiyordu. Çift dikmek gerekirmiş ıhlamuru. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi demledik. Zencefilimizi koyduk. Evet, yani ne kadar az hava alırsa o kadar iyi. Kapağı sıkı kapanmış olsun. Nur güzel bir şey yaptı. Ben de evde bunu yapıyorum. Peçeteyle kapattı. Zencefilimiz içinde, ıhlamurumuz içinde, adaçayımız içinde. Bir 5 ila 10 dakika demlenmeye bırakacağız. Buna demlenme usulü, yani infüzyon usulü diyoruz. Kaynatmıyoruz, dekoksiyon yapmıyoruz. Çeşitli bitki çayı hazırlama usulleri vardır. Geleneksel olan çoğu zaman doğrudur ama her zaman doğru değildir. Geleneksel olarak sobanın üzerinde uzun süre kaynatmak, suyunu değiştire değiştire kıpkırmızı yapmak ıhlamuru maalesef doğru değildir. Ihlamur narin bir bitkidir. Kaynatılmamalı. Ihlamurun demlenme usulü yapılması gerekir. İnfüzyon usulü. Nitekim öyle yaptık. Ihlamurumuz mis gibi demleniyor. Her hafta salı günleri Ümit Aktaş'ı buraya davet ederken amacımız şu: sizin de ulaşıp sorabileceğiniz konuları bu ekrandan Ümit hocamıza sormanız. Doktor bana doğruyu söyle deyip sormak istediğiniz her konu için telefon numaralarımız ekranda. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Hadi hastalığınızla ilgili ne öğrenmek istiyorsanız ailemizin doktoru Doktor Ümit Aktaş sizi dinliyor. Alo Meryem Hanım. Alo. Meryem Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Doktor Ümit Aktaş canlı yayında sizi dinliyor. Buyurun. Hoş geldiniz Meryem Hanım. Hoş bulduk Ümit Hocam. Allah ikinizden de razı olsun. Sabahtan beri Amin, cümlemizden. sizi dinliyorum. Sağ Allah olun. sizin gibi doktorları başımızdan eksik etmesin inşallah. Sağ olun, Amin, sizler amin. için de bilmukabele. Benim hocam boğazlarımda böyle bir geçmeyen ağrı var. Böyle çenemin altında şişlikler var. Yutkunduğum zaman çok acıyor. Acı veriyor bana. Ne Acıyor, kadar zamandır var yutkunamıyor. bu?
Ara ara oluyor ama son 15-20 gündür hiç geçmiyor. 2 sefer doktora gittim. Gene geçmedi. İşte bugün Yani konuştuğumuz geçmiyor. konu. Bugün konuştuğumuz konu üst solunum yolu enfeksiyonlarını yapan durumların %99'u viral durumlardır. Yani bakteriyel değildir, antibiyotikle alakalı değildir. Virüslerin yaptığı durumlardır. Bu tarz durumlarda hayatınızdan zencefili, kuşburnunu, ada çayını, ıhlamuru eksik etmeyin. Az önce verdiğimiz ballı zencefili, diyabetiniz yok değil mi? Diyabet hastası değilsiniz. Yok öyle bir Tamam. rahatsızlığım yok yani. Ballı zencefili sabah akşam hazırlayabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Eczaneden iyot solüsyonu alın kendinize. %2'lik Lugol solüsyonu sabah 2 damla, akşam 2 damla suya damlatarak kullanın. Sadece bir hafta boyunca. Bir haftayı geçirmeyin. Boğaz ağrınıza son derece iyi gelecektir. Bu iyotu suya damlattığınız zaman bir bardak suyun içine iyot damlatın 2 damla. Sabah 2 damla, akşam 2 damla. %2'lik Lugol solüsyonu içerken gargara yaparak için. Yani bir yudum alın, gargara yapın, yutun. İkinci yudum alın, gargara yapın, yutun. Bu şekilde kullandığınızda iyot son derece etkili olacaktır. Bir de D vitamini çok önemli. Eminim D vitamini eksikliğiniz var. Bütün toplumda var çünkü. 2 tane D vitamini ampulü alıp bugün bir tane kırıp için 3 gün sonra, bugün günlerden salı yani cuma günü bir tane daha kırıp için D vitamini seviyelerinizi yükseltin. D vitamini seviyesi yükselirse, iyot yükselirse zencefille birlikte biraz da bal tüketirsiniz ve karanfil, ağzınıza karanfil atın her gün 2-3 tane. Bu şekilde toparlayacaksınız, merak etmeyin. Peki Meryem Hanım, acil şifalar diliyoruz. Doktor bana doğruyu söyledi. Handan Hanım'ı canlı yayınımıza bağlıyoruz. Hoş geldiniz Handan Hanım. Alo, merhaba. Merhabalar, hoş Hoş geldiniz. geldiniz. Buyurun. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Çok Teşekkür ederiz. teşekkürler. Ümit hocama ve size verdiğiniz güzel bilgiler için teşekkür ederim. Biz teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Size sağ olun. Az önce ben duydum da programda dezenfektanlar kullandık ve ellerimizde egzamalar oldu diye. Doğru. Ben o sorunu yoğun bir şekilde yaşıyorum şu an. Ellerimde, parmak uçlarımda aşırı bir egzama var. Geçmiş olsun. Kaşıntılı değil Ümit hocam. Teşekkür ederim. Kaşıntılı değil ama Sulu mu, derin kuru mu? çatlaklar. Tıbbi ve bitkisel olarak denedim bazı formüller ama geçmedi. Handan Hanım. Öneriniz nedir acaba? Egzamalarınız sulu mu, kuru mu Handan Hanım? Kuru. Kuru derin egzama var. çatlaklar halinde hocam. Ve Bir kere geçmiş olsun. Bir kere muhakkak surette elinize nemlendirici olarak Hindistan cevizi yağı kullanın. Hindistan cevizi yağı zaten katı formda bir yağdır. Tereyağı gibidir. Ve el kremi olarak başka hiçbir şey kullanmayın. Sadece Hindistan cevizi yağı kullanın. İkincisi, D vitamini sizin için de söyleyeceğim. D vitamini sizin için çok önemli. D vitamini seviyenizi yüzün üstüne çıkarın. Bir kan tahlili yaptırın. D vitamini seviyesini görün. Ve ondan sonra da D3K2 damlaları veyahut D3 ampulle aile hekiminize danışarak yüzün üzerine çıkarmayı amaçlayın D vitamininizi. Bu tarz alerjilerde D vitamini çok önemli. Üçüncüsü, alerjilerde probiyotik yapıyı dengelemek gerekir. Alerjilerde probiyotik yapıyı dengelemek gerekir. Her gün 2-3 yemek kaşığı ev sirkesi, elma sirkesi olur, en güzeli alış sirkesidir veyahut üzüm sirkesi sulandırarak bir bardak suyun içinde 1 tatlı kaşığı, 2 tatlı kaşığı kullanarak toplamda 2-3 yemek kaşığı ev sirkesini suyla birlikte sulandırarak için. Öğünlerinizde bol turşu olsun, bol ev yoğurdu olsun. Karbonhidratı kesin, alerjik dengeyi oturtabilmek için tüm hamur işlerinden uzaklaşın. Ama D vitamininizi yükseltince, bu şekilde sirke ile turşu suyuyla beslenince, probiyotiği takviye ettikçe bunlar toparlayacaktır, merak etmeyin. Ve el nemlendiricisi olarak da sadece Hindistan cevizi yağı kullanın. Evet, Başka bir şey sürmeyin teşekkür ediyoruz ellerinize. Handan Hanım, acil şifalar. Geçmiş olsun. Bir seyircimiz varmış ama ismini vermek istemiyormuş hocam. Bağlayalım mı? Buyursunlar, siz bilirsiniz. Buyurunuz efendim. Alo. Alo, iyi günler. Hoş İyi günler. geldiniz, iyi günler. İsminizi vermek istememişsiniz. Evet. Buyurun, dinliyoruz. Ben parmaklarımda fibromiyalji vardır. Şişkinlik, böyle ödemli gibi. Geçmiş olsun. E, Ondan muzdaribim. Yani mümkünse herhangi bir ilacı vardı. Çünkü bütün doktorlara gittim. Fibromiyalji için ne yapabilirim diyorsunuz? Evet. Evet. Peki, soralım doktorumuza. geçmiş Teşekkür olsun. ediyoruz, sağ olun. Fibromiyaljiyi bu programda Fibromiyalji geçmiş nedir haftalarda hocam? anlattık. Bir daha Fibromiyalji bir tür kas romatizmasıdır ve tamamen beslenmeyle alakalıdır. Fibromiyajinin ilacı falan yoktur. Gittiğiniz her doktor size ağrı kesiciler
Yetmedi, bağışıklık sistemi baskılayıcılar verir ama fibromiyalji düzelmez. Fibromiyalji günümüzün problemidir. Çünkü günümüzde beslenme bozulmuştur. Fibromiyalji varsa ilk önce beslenmeyi düzene sokmak zorundasınız. Hiçbir ilaçla iyileşmez ama beslenmeyle iyileşir. Fibromiyalji bir otoimmün reaksiyondur. Bağışıklık sistemi vücudun dokularına, kaslara, eklemlere saldırdığı için meydana gelir. Beraberinde uyku bozukluğu eşlik eder, sabah katılığı, sabah sertliği eşlik eder. Fibromiyajide yapmanız gereken ilk şey mutlak surette glutenden uzaklaşmak, karbonhidrattan uzaklaşmak, işlenmiş gıdadan uzaklaşmak. Bol yağ, bol protein, bol kolajen içeren kemik suyu, paça çorbası, bol sirke, bol turşu tüketmelisiniz. Fermente beslenmelisiniz ve bir takım bitkilerden tabii ki fayda görebilirsiniz. Özellikle ısırgan, ısırganın lokal uygulanması, ağrıyan yerlere taze ısırganın, ısırgan çayları, şeytan pençesi ismini verdiğimiz Devil's Claw, zerdeçal ve tabii ki yine zencefil bu tarz romatizmal ağrılarda son derece etkili bitkilerdir. Yine size de mutlak surette D vitamininizi yüzün üzerinde tutmanızı tavsiye ediyorum. Fibromiyalji iyileşebilir ama ilaçla değil, beslenmeyle iyileşir. Isırganı nasıl koyacağız hocam? Isırgan dağlayan bir bitki Isırgan değil mi? dağlayan bir bitkidir. Onun için eldivenle toplayın. Topladıktan sonra özellikle eklemlerimde şişlik var elimde dedi izleyicimiz. Eklemlerin üzerine koyacak, bir tülbentle saracak. O biraz dağılayacak orayı. Çiğden mi? Öyle. Çiğden. Kaynatmadan çiğden koyacak, o biraz dağılayacak orayı ve onun dağlaması zaten antienflamatuar etki gösterir, son derece etkilidir. Ama ısırgana alerjiniz var da koyduğunuzda çok şiddetli reaksiyon veriyorsa o zaman kullanmayın tabii Önce ki. o zaman bir yerde böyle minik bir Denemek denemek gerekiyor. lazım değil Evet. mi? En hassas da aslında buralar oluyor denemek için. Kol işlerini biz tercih Kol ederiz içleri, denemek değil için. mi? Evet, çok hemen tepki veriyor yani Doğru. süreceğiniz bir şey. Doğru. Elif Hanım var Yalova'dan bizi Buyurun. izleyenler arasında. Elif Hanımcığım hoş geldiniz. Elif Hanım Alo, hoş geldiniz. hoş bulduk. Merhaba. Canlı yayındasınız. Doktor Ümit Aktaş sizi dinliyor. Buyurun. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Buyurun Elif Hanım. Çok sağ olun, teşekkürler. Benim sizlere bir sorum olacaktı. Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Benim 18 yaşında bir kızım var. Bu sene üniversiteye başladı. Ve Allah bütün bağışlasın. değerleri, vitamin değerleri, özellikle kan değerleri çok düşüyor. Bunu ilaç takviyesi almasına rağmen, ilaç takviyesinden ziyade haftada bir serum dahi aldı uzun bir süre. Ve yerine geliyor. Geldikten sonra belli bir süre sonra tekrardan düşüyor bu vitamin değerleri. Hadi bunu takviye ne yapabiliriz diye çok yorgun hissettiğini söylüyor. Elif Hani Hanım, dikkat demir dağınıklığı eksikliği olduğunu kansızlığı mı söylüyor. yaşıyor kızınız? Efendim? Demir eksikliği kansızlığı mı yaşıyor kızınız? Evet, aynen. Ve vitamin değerleri düşüyor. Evet, çok Evet. sık düşüyor bir de yani. İlaç kullanıyor, yerine geliyor. Belli bir süre sonra tekrar ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Hani buna destek ne yapabiliriz? Peki, geçmiş olsun. Şimdi şunu unutmamak gerekir. Eğer bir insanda tekrarlayan kansızlık, tedavi edilmesine rağmen tekrar olan demir eksikliği, vitamin eksikliği gibi durumlar görülüyorsa bu insanda beslenme ile ilgili problem vardır. Bağırsak düzeni bozulmuştur. Geçirgen bağırsak sendromu oluşmuştur. Tekrarlayan kansızlığın, demir eksikliğinin ana sebebi gluten intoleransıdır. Sizin çocuğunuzda belli ki gluten intoleransı var. Üstelik sınava hazırlanıyor diyorsunuz. Daha 18 yaşında. Mutlak surette hayatından gluteni çıkarın. İşlenmiş gıdayı çıkarın. Her türlü hamur işinden uzaklaşmasını, buğday ürünlerinden uzaklaşmasını sağlayın. Ve mutlak surette kızınızın sağlıklı beslenmesini sağlayın. Bol bol paça çorbası, kemik suyu, ciğer, işkembe, artık söylemekten dilimde tüy bitti. Sağlıklı beslenme, bol yağ, bol protein, bol fermente gıda, bol sakatat demektir. Çocuğunuza gluten yedirmeyin. Bakın unutmayın, tekrarlıyorum. Gluten intoleransının en önemli belirtilerinden bir tanesi tekrarlayan demir eksikliği, tekrarlayan vitamin eksikliğidir. Eğer bir çocukta, 18 yaşında bir çocukta tedavi edilmesine rağmen sürekli tekrarlayan kansızlık varsa mutlaka gluten intoleransı vardır. En az bir sene glutensiz beslenmesini sağlayın. En az bir sene diyorum, bir hafta değil, düzelecektir, merak etmeyin. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Doktor ederim. Ümit Aktaş ailemizin doktoru tek tek anlattı. Önce bağışıklığımızı nasıl güçlendireceğimizi, sonra hastalıklarla nasıl mücadele edeceğimizi, ama her programda öğreniyoruz ki atasözlerinin ne kadar doğru ve gerçekliği olduğunu. Can boğazdan geldiği gibi can boğazdan gider. gidiyor. Aynen O öyle. yüzden bu boğaza çok dikkat etmek gerekiyor. İnsan yediğidir. Aynen. Yola çıkarak Ne yerseniz olsunuz. ne yersen olsun. Yediğin seni hasta yapıyor. Hastalıklardan korunmak için ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Doktor Ümit Aktaş'a teşekkür ediyoruz.